Herkese merhabalar. Bu projemizde çok kolay bir kazak yapacağız. Yakadan başlamalı. Önce şişle başlayacağım. Yuvarlak şişle yakasını yapacağım. Sonra da 3 numara tığımla devam edeceğim. Bu projemde de Nako'nun gene Kaliko serisinden bir yün seçtim. İplik seçtim. Onunla devam edeceğim. Şimdi bakın şöyle bir şemasını hazırladım. Ben şimdi önce bir örnek çalışma başlattım. Kafadan nasıl geçiyor, boğazda nasıl duruyor diye. Şunu 108 ile başlamıştım. Şöyle sanıyorum bu 3,5-4 numara gibi bir şiş yazmıyor burada ne oldu. Çok rahat geçiyor kafadan. Ama daha küçük bir yaka isterseniz vereceğim sayıdan biraz daha az başlayın. Ben şimdi 108 ile başlıyorum gene. Aynı buradaki gibi. 108 tane ilmek çekerek başlıyorum. Bakın şöyle yazıyorum buraya. 108 ilmek. İlmeği atıyorum. Buradaki yakama bir ters bir yüz yapıyorum. Sonra 112 tane şu gruptan yapmam gerekiyor. İlmeklerimden tığıma geçiş yaparken ilmek sayımı 112'ye çıkartacağım. Yani tığ ile olan kısım 112 olacak ve buradaki 8'li gruplarım ve 6'lı gruplarımı yapacağım. 8 grup arka için, 8 grup ön için, 6'şar da kol için grubu oturtacağım. Ondan sonra devam edeceğim. Yani 112 sık iğne diyorum buraya da. Sonrasında da şuradaki gruplarımı yapacağım. Şimdi siyah çok görünmüyor gibi ama modelim kolay. Yani çok klasik bir model. Önemli olan şuradaki mantığımızı ve geçişimizi anlatmak. O yüzden siyahla da olur gibi hissediyorum. Dur bakalım bir deneyeyim. Videoyu çekeyim. Olursa bununla devam edeceğim. Şimdi ben 108 tane ilmeğimi atıyorum. Ve yakamı yapmaya başlıyorum. Benim şöyle kısa misinalı bir şişim var. Yoksa da önemli değil. Gene ince bir misinalı şişle, yuvarlak şişle yapabilirsiniz. O zaman bir tık daha zor oluyor. Çünkü çekmek gerekiyor misinayı. O şekilde örmek gerekiyor ama olmayacak diye de bir şey yok. Şimdi buradan kilitledim. 108 tane ilmeğimi çekiyorum. 100 de yapabilirsiniz. Ama boyun kısmı, yaka kısmı çok güzel oturdu burada. Yani tüm bedenler içinde olur gibi düşünüyorum. O yaka kısmının. 108 tane ilmeğimi atayım. Ondan sonra bir başlangıç göstereyim. Yakamı bitireyim. Zaten tığ iş kısmında beraber olacağız yine. Şimdi 108 tane çektim. Mutlaka hepsini aynı yöne getirin. Bakın. Şuraları da şöyle düzeltin. Orada bir kıvrılma olmasın. Ve zaten şu ipin başlangıç ipi olarak duracak. Buradan döne döne bir ters bir yüz örmeye başlayacağım. Bu şekilde. Şimdi lastiğim, bakın şu kadar lastik, 2 parmak yapmışım. 2 parmak olana kadar geliyorum. Sonra buradaki şişimizden tığa geçirerek modelimizi kuracağız. Şimdi buradaki yakamı tığla kapatacağım ve sonradan sık iğne yapmaya başlayacağım.
Buradan aldım. Şu şekilde toplamaya başlıyor. Çok da sıkmayın ama. Ve kaydırıp çıkartıyor. Çıkardım. Bakın artık orada da hep sık iğne yerlerim hazır oluyor. Bir tane geçiriyorum, kaydırıyorum. Bakın şu şekilde hepsini kapatıyorum ve başa geldiğimde tekrardan görüşelim. Şimdi şöyle birkaç kere daha göstereyim size. Şimdi ben kapatıp geliyorum. Yakamı kapattım. Şimdi artık tığla devam ediyorum. 108 tane ilmek yapmıştım. 112'ye çıkaracağım. Yani 4 tane arttıracağım gruplarımı kurmak için. Şuradan şuna şöyle bir giriş yaptım. Bir tane zincir çektim. Artık sık iğnelerimden devam ediyorum. Her bir tanesi zaten sık iğne oldu. Yani 4 tane arada çift batacağım. Şu an mesela 1, 2, 3, 4 yaptım. Buna çift batıyorum. Ortada bir tane yapacağım. Bir tane yanda, bir tane de sonda. 4 taneyi o şekilde yapacağım. Bir sıra daha. Şimdi sık iğne yapıyorum. Sonra modelimi kuracağım. Çok kolay zaten, bir model dediğime bakmayın. Bakın şöyle yakada çok güzel düşüyor böyle. Sonra gelen sıra da çok düzgün geliyor. Şimdi ben devam ediyorum. Bu sık iğnemi bitiriyorum. Başta tekrardan görüşelim. 112'ye çıkardım. Şimdi bakın, şimdi buradan başlıyorum. Şuradaki zincirimiz arttırma bölgemiz. Burada arttırma yapıyoruz. Şurada arttırma yapıyoruz. Buradaki 4 yerde arttırma yaparak kazağımızı büyüteceğiz. Şimdi başlıyorum ben ilk arttırma noktamda. Bir, iki, 3 ile yukarı çıktım. Aynı boşluğa bir tane daha yaptım. Bunu bekletiyorum. Döndüğümde burada kapatacağım onu. İlk sırada bir tane zincir çekiyorum aralarda. Sonradan çekmeyeceğim. Bakın burada 2 atlamışım. Sonra 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapmışım. 2 tane atlıyorum. Doladım. 1, 2, üçüncüye bir tane ikili trabzan.
yanına bir tane daha ikili trabzan, yanına bir tane daha ikili trabzan, bir zincir, bir iki atlıyorum, üçüncüye ikili trabzan, yanına ikili trabzan, yanına ikili trabzan, bir zincir, bir iki, üçüncüye böyle gruplar yapıyorum şimdi. Şimdi kolu yapıyorum. Kol için 6 tane grup yapmak istiyorum. 6 grubun 2 tanesini arttırma yaptırdığım yerden alacağım. Yani arttırdım bir tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben şimdi bunu arttırma yerim. 1, 2, 3, 4. Bir zincir. Üçüncüye. Yan yana 3 tane ikili trabzan, bir zincir. Ne etti? 1 arttırma yerime 2, 1 2 3 4 5, 6. benim 1 2 3 arttırma yerimin ilk bacağı. 1 2 3, 2 tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğa arkam için bir tane arttırma noktası yapıyorum ve arttırmamı buradan sayıyorum. Arkamın grubunu buradaki arttırmayla sayıyorum. Orada kaç grubum var? 8 tane grubum var. Birini yaptım. 1 2 üçüncüye yanına bir tane, yanına bir tane. Bunu kurduktan sonra ilk sırayı zaten çok kolay ilerleyecek. Bir zincir, üçüncüye bir trabzan, yanına bir tane daha, yanına bir tane daha, bir zincir, üçüncüye, yanına, bir zincir, yan yana 3 tane ikili trabzan yaptım. Bakalım kaç tane olmuş, bir sayayım. 1 2 3 4 5 6, bir zincir, şimdi 7 tane var. 1 2 3 4 5 6 7, bir zincir, 1 2 üçüncüye bir tane yaptım. Aynı boşluğa 3 tane yaptım. Burada yaptığım gibi aynı boşluğun içine 3 tane yaptım. 2 zincir. Böylece arkamın 8'ini tamamlamış oldum. 2 4 6 8. Şimdi diğer kol için bir tane daha aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir. Şimdi kolum için 6 tane grup yapıyorum. Yan yana 3 tane, bir zincir,
5, 6.'ya bir zincir, aynı boşluğa 3 tane, 2 tane zincir, aynı boşluğa 2 tane daha, 3 tane daha ikili trabzan. Böylece 1 2 3 4 5 6, şurası kolum oldu. Arka taraf, bakın 2 tane kol, arka tarafı. Şimdi ön taraf içinde buraya 8 tane daha yapacağım grubumu. Bir zincir, şimdi kaç tane oldu sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7, 3, bir zincir, 8.'yi de aynı boşluğa köşemin diğer kısmı olarak yapıyorum. 1 2 3, bir tane zincir çekiyorum ve başlangıcından bir tane tekli trabzan yapıyorum ve tam ortasına geliyorum. Yeniden bir başlangıç yapıyorum. 1 2 3, yine köşemin ilk bacağını yapıyorum, ilk grubunu. İsterseniz eliniz çok sıkıysa aralara zincir çekebilirsiniz. Ben bundan sonra zincir çekmeden devam edeceğim. Ama eliniz sıkıysa birer zincir çekerek devam edin. Artık boşluklara çalışmaya başlıyor. İlk sırada kurduk. Artık büyütüyoruz. Kolumuzun istediğimiz yerine gelene kadar, kol altımızda birleştirme yapana kadar devam edeceğiz. Bundan sonrası kolay. Olur da eliniz gene dediğim gibi darsa, ben bir zincir çekmiştim, 2 zincir çekin aralarda. Ama benim elim bol biraz, o yüzden bana bu yetiyor. Bakın, artık büyütmeye başlıyoruz. Çok şık bir bluz olacak bu da. Çok kolay ama çok şık olacak. Öyle hissediyorum. Hadi devam edelim. Şimdi büyütüyoruz. Köşeme geldim. İlk üçümü yapıyorum. İki tane zincir. Aynı boşluğa bir tane daha. Artık böyle böyle arttırmaya da başlıyoruz. Devam ediyorum. Bir köşeme daha, bir kere daha geleyim. Sonrasında artık hep aynı şeyleri yapacağız. Size bedenle kol ayrımında bir ölçü vereceğim. Ondan sonra beden ve kolları birbirinden ayıracağız. Köşeme geldim. Arttırma yerime.
tane yaptım. 2 tane zincir, aynı boşluğa 3 tane daha. Şu köşeye geldim yeniden. Bir kere daha birleştirme yerini gösterip devamını göstereyim. Sonra yapalım. Bakın şimdi köşeme geldim. Köşemin ilk bacağını yapmıştım. Şimdi de ikinci bacağını yapıyorum. Artık bakın burada da bir arttırma yeri oldu. Arttırma yerlerini yapmayı unutmayalım. Bir tane zincir çektim ve tekli trabzan yaparak tam ortaya geldim. 3 zincir, 3 tane yapıyorum. Arttırmamın ilk bacağını yaptım ve devam ediyorum. Hemen dibindeki boşluğa. Bakın artık hep diplerinde de boşlukları oluştu. Her zaman dönüşte bu boşluklara da 3 tane grubumuzu yapacağız. Zincir çekmiyordum ben. Şimdi devam ediyorum. Yani arttırmaya geldiğimde hemen dibindeki yeni oluşan boşluğu unutmuyoruz. Buralara da mutlaka yapıyoruz. Bunlar arttırma yerlerimiz bizim. Sonrasında buraya. Önce buradaki boşluklara. Bu şekilde buraya geldiğimde de yine içine 3 tane tekli trabzanla yukarıya çıkıyor. Bu şekilde büyütmeye devam ediyoruz. Benim için buradaki kolun genişliği yeterli uzunluğa geldi. Artık ben bedenle kolları birbirinden ayırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17 tane arttırma yapmışım. Sizin biraz daha eğer uzamasını istiyorsanız birkaç sıra daha gidebilirsiniz. Kendiniz ölçüp şuradaki yeterli rahatlığı sağlamışsa kol birleştirme yeri kapatabilirsiniz. Artık ben bedenimi ve kolumu birbirinden ayırıyorum. Şuraya birleştirdim. Artık bu ikisini birleştireceğim ve o şekilde devam edeceğim. Şöyle döndürdüm. Araya 2 tane zincir çektim ve doladım. Şuraya bir tane yaptım. Bakın. Buraya ben 3 tane yaptım. Yine grubumun tek bacağını yaptım ve devam ediyorum bedenimi yapmaya. Diğer kol birleştirme yerinde yeniden görüşelim. Ben şimdi devam ediyorum. İlk kolumu birleştirdim. Şöyle görünüyor, göstereyim. Artık sadece ne bedeni yapacağız. Bakın şu şekilde birleşim yaptım. Şimdi şuraya geldiğimde tekrardan görüşelim. Köşeme geldim. Burada yapmışım 3 tane. Burada da 3 tane yapıyorum. Bir, iki, 3 zincir çekmiştim birleştirirken ve karşı tarafa geçiyorum. Döndürdüm şöyle. Oraya da 3 tane yapıyorum. Devam ediyorum. Bakın burayı da birleştirdim. Şimdi beden için şu araya da bir tane yapacağım. Grup.
2 tane arttırmış olacağım yani. Yapmayabilirsiniz. Oraya direkt hiç zincirsiz de bağlayabilirsiniz. 2 tane zincirle direkt atlayabilirsiniz. Ben bir tane yapacağım oraya da. Daha rahat bir beden olsun diye. Şimdi bu şekilde döne döne devam ediyoruz. Bedenimiz ne kadar uzasın istiyorsak. Şimdi birleştirme noktasındayım. Bakın şuraya da bir tane grup başlatıyorum. Artık arttırma eksiltme yok. Aynı sayılarda devam edeceğiz. Şu ortaya da yaptım bir tane. Şimdi böylece bedende bir tane bu koltuk altında, bir de diğerinde bir grup daha yapmış oldum. Ve devam ediyor. Aynısını orada da yapacağım. Ve şöyle şurada bir rahatlama sağladım. Ama kolumu neyse, onu birleştirirken onu ayrı göstereceğim. Bu şekilde devam ediyorum. Aynı şekilde şurada da bir tane üçlü grup yapacağım ve o şekilde döne döne devam edeceğim. Kazağımın boyu istediğim yere geldiğinde tekrardan görüşelim. Bedenimi büyütmeye devam ediyorum. Ama ben burada artık lastiğe geçmek istiyorum. Kalınca bir lastik yapacağım. Bu bedenimden sonra. Tam başlama yaptığım yerde yeniden lastik başlatıyorum. Döndüm. Turumu tamamladım. Ve hemen dibine bir tane batıyorum ve kaydırmayla çıkıyorum. Ve bundan sonra şişle devam edeceğim. Şimdi yan yana çıkartıyorum, geçiriyorum. Çıkartıyorum, geçiriyorum. İnce bir şiş kullanmadım. Dar sıtmak istemiyorum çünkü bedeni aynı seviyede olsun istiyorum yani. Lastik biliyorsunuz daraltır ama ben daralsın istemiyorum. O yüzden biraz daha kalınca şiş kullandım. Bakın yan yana zincir çekmeden direkt üstüne geçiriyorum. Şu şekilde. Ve bir ters bir yüz lastik yapacağım. Hepsinden teker teker çıkardım. İlmeklerimi oluşturdum. Zincirle almadığım için şu arkasında şöyle bir izi oluyor. Ama o da hoş bir görüntü. Bir sıkıntı yok. Şimdi bir ters bir yüz tüm şeyi döneceğim. Ama şuraya bir tane işaretleyici takayım. Buraya bir işaretleyici takacağım. İşaretleyicimle beraber düz örmüşüm. Bu şekilde ne kadar ördüğümü size söyleyeceğim. Döne döne bir ters bir yüz lastiğimi örüyorum. Bitiminde tekrardan görüşelim. Kollarda başlayalım. Lastiğimi şöyle 3 hatta 4 parmak kadar yaptım. Şimdi artık keseceğim burayı. Başlangıcıma geldim. Yeterli oldu benim için. Kesmeyi de yine elinizden geldiğince çok sıkı yapmayın. Aynı bir ters bir yüz örer gibi kesiyorum.
lastik örer gibi kesiyorum. Ama çok çekerek değil, gevşek bırakarak şu şekilde bir ters bir yüz örerek kesiyorum. Şimdi bunu keseyim. Sonra kolda bir başlangıç yapalım sizle. Şimdi kolumuza başlayalım. Bakın şimdi kolumu şurada köşe yaptığım yer var, görüyorsunuz. O ve diğer köşenin ikisinden birleştiriyorum. Şurasını boş bırakıyorum. Sonradan oraya bir dikiş yapacağım. Yani buradan yapmıyorum. O kadar büyük yapmayacağım. Şuradan başlatıyorum. Köşeden başlatıyorum yani. Diğer köşede de bağlantı yapacağım. Buna 3 tane gene ikili trabzanımı yapıyorum. Devam ediyorum. Diğer başa kadar döne döne aynısını yapacağım şimdi. Son oradaki başlangıçtaki gibi köşeme yapıyorum. Üçlü grubumu ve şuradaki grubu atlayıp buralara yapmıyorum. Burayla tutturuyor. Şöyle kaydırdım. Şurayı sonradan dikeceğim. Minik bir dikiş olacak orada. Şimdi kaydırarak diğer boşluğuma geldim. 1, 2, 3. Hep böyle yapacağım bundan sonra. Her zaman birleştirdikten sonra yan boşluğuma geleceğim. Şimdi hemen içine 3 tane yaptım. Ve devam ediyorum. Şimdi başa geldim yeniden. Birleştirmeden önce oluşan bir boşluk var. Ona mutlaka yapıyoruz. Aynı kalması için. 1, 2, 3. Bakın şimdi bir tane daha oluşacak burayı birleştirdiğimde. Dilerseniz bir tane zincir çekerek birleştirin. Oradaki boşluğu böylece görürsünüz. Bakın görüyor musunuz? Burada bir tane daha boşluk oluştu. Şurada. Buna yapmayı unutmuyoruz. Şimdi burada çekerek direkt bu boşluğa batarak da yapabilirsiniz. Ama o zaman bir potluk oluyor. Ben o yüzden şöyle kaydırıp diğer boşluktan başlatıyorum. Hemen onun dibine yapıyorum. Ve burayı birleştirmeden öncedeki son boşluğuma da mutlaka bir tane yapıyorum. Bu şekilde artıp eksilme olmuyor. Şimdi bir kere daha geleyim oraya. Son bir tane daha göstereyim. Şimdi bakın birleştirmeden önceki yere geldim. Şuradaki son boşluğumuzu unutmuyoruz. Bir tane zincir yaparsanız sanıyorum o zaman şurada daha fazla bir boşluk görünüyor. Birleştirmede. Bakın onu da göstereceğim şimdi. Bakın şimdi burayı şöyle direkt birleştirdiğim zaman şuradaki boşluk birazcık az kalabiliyor. O yüzden gözünüzden kaçmasın. Bir zincirle şurayı kaydırırsak boşluk daha net görünüyor. Kollarım bitti. Kollarıma lastik yapacaktım ama denediğimde böyle geniş kol daha hoş durdu. Böyle minik bir açıklık oldu. Bir onu kapatacağım. Ondan sonra kazağımız hazır. Onu da şöyle uçlarından tutturacağım. Dar sıtmadan minik bir kapayış yapacağım. Şu şekilde.
Bir projemizin daha sonuna geldik. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.